Good morning. How much? Sri Lanka'dan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Ben şu an Sigiriya'dayım. Bu videoda hep birlikte Sigiriya'yı gezeceğiz ama öncelikle buranın ve hatta Sri Lanka'nın en simgesel yapılarından biri olan Aslan Kayası'nı ziyaret edeceğiz. Saat şu an 5:43. Aslan Kayası'nın olduğu alana geldim arkadaşlar. Buraya giriş ücretli. Hemen şu karşı tarafta müze var. Şu an sabah olduğu için büyük ihtimalle müzenin içinden bize bilet aldırıyorlar. Bir de burada bir bilet kontuarı var. Belki burası hiç açılmıyordur da müzenin içerisinden bilet alıyorsunuzdur. Gelecek olanlar burayı iyi hatırlasınlar. Sigiriya Museum diye geçiyor arkadaşlar. Biletinizi buradan alıyorsunuz. Aslan Kayası ülkenin simgelerinden, en önemli yapılarından bir tanesi. Hikayesini anlatacağım. Sri Lanka'ya gelip de burayı ziyaret etmemek olmaz gibi bir şey. Lakin birazcık yüksek bir ücreti var. Yaklaşık 11.000 rupi ödedim. 10.955 rupiydi sanırım. O da 35 dolara tekabül ediyor bugünün kuruyla. Birazcık yüksek bir ücreti var ama pahalı mı değil mi bunu oraya gezdikten sonra karar verelim. Yani bu parayı ödediğimize değdi mi değmedi mi orayı gezdikten sonra karar verelim. Good morning, this side. Okay. How are you? I'm good, thank you so much. I'm from Turkey. Turkey, yes. Nice to meet you. So nice to meet you. What is your name? Kumar. Nice to meet you. Thank you. Thank you, thank you. Milattan sonra 5. yüzyılda yapılan bir yapıya gidiyoruz şu an. Doğal bir kayanın üzerine bir yer inşa etmişler, bir şehir inşa etmişler. Onun hikayesini anlatacağım. Ama önce şu gün doğumu manzarasını bir izleyelim istiyorum. Umarım yakalayabiliriz güzel bir gün doğumu. Aslan Kayası tüm ihtişamıyla gözlerimizin önünde arkadaşlar. Yerden 200 metre yükseklikte. Hemen böyle yollardan geçerken ağaçlar görüyorsunuz. Burası bir doğal alan. Onun yanında da göller var. Bazı yerlere göller inşa etmişler. Şöyle göstereyim. Zamanında bunları ne için kullanıyorlardı bilmiyorum. Birkaç not aldım. Belki bunun notunu da almışımdır. Şu an tam hatırlayamıyorum. Kusura bakmayın. Bu tarz yerlere geldiğim zaman aslında her yere gittiğim zaman belli bir araştırma yapıyorum. Ama az ama çok. Sizlere bilgi aktarmak da istiyorum. Burası önemli bir nokta. Bilgi aktaracağım burası ile ilgili. Geldiğimiz yeri yani Sigiriya'yı şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Beni buraya gelirken uyardılar. Fillere dikkat et diye. Dedim neden? Bazı filler serbest bir şekilde dolaşıyorlarmış. Yani doğal ortamlarında dolaşıyor hayvanlar. Burası dedim ya bir köy aslında ufak bir kasaba. Çok küçük bir yer. Doğal ortam, doğal hayatın içerisinde kurulmuş bir yer. Kaldığım yeri de göstereceğim sizlere. Daha net anlayacaksınız. Bazen karşına fil çıkabilir. Gece yürürken, akşam yürürken hava karardıktan sonra dikkat et dediler. Dedim tamam severiz öyle yerleri yani. Dikkat ederiz, severiz de öyle yerleri. Tam anlamıyla tırmanmaya başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Kaya boyunca böyle merdivenlerle tırmanacağız. 1200 basamak olduğu söyleniyor. Ama bu yeni inşa edilen basamaklarla 1200 olduğu da yazıyor bazı kaynaklarda. Aslında eskiden yaklaşık 800 yani 700 küsür basamak olduğu da yazıyor. Neyse bizi çok alakadar etmiyor. Ha 700, 800 ha 1200 hiç fark etmez. Geldik bir çıkacağız. Bizi bozmaz. Yukarı çıkarken böyle bir halat koymuşlar arkadaşlar. Tutunarak çıkabiliyorsunuz çünkü bayağı dik. Bayağı bir dik yer. Tırmanışımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şöyle sizlere manzarayı da göstermek istiyorum. Bakın. Arkamdaki güzelliğe bakar mısınız ya? Sanırım geldik arkadaşlar. Tırmanışımız bitti. Baksanıza gelenler var bayağı. Herkesin baktığı yön
günün doğacağı yön arkadaşlar. Gün hemen karşımızdan doğacak. Güzel bir yer bulmamız lazım kendimize gün doğumunu izlemek için. Burada drone kullanmak yasak bu arada, onu söyleyeyim. Ola ki ziyaret etmek isteyenler olur. Drone getirmek isteyenler olur. Tam 56 geçe ben sanırım tırmanmaya başladım. 6'yı 10 geçiyor. 16 dakika. İnternette biri 45 dakika yazmıştı ya. 16 dakikada tırmandık buraya. Ben gün batımcıyım. Ama arada da böyle belli başlı yerlerde gün doğumu güzel dedikleri zaman gider izlerim. Mesela Kamboçya'da Angkor Wat'a gitmiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Çok güzel gün doğumu fotoğrafları görüyorum, müthiş. Abi bir gittik. Sis, hiçbir şey gözükmüyor. Çok değişik. Bir de ilk giden bendim oraya, Angkor Wat'a. Kaçıracakmışım gibi anı gecenin köründe gidip beklemiştik orada saatlerce. Ama güzel bir gün doğumu olmamıştı. En azından beklediğim bir gün doğumu olmamıştı. Fotoğrafları güzel ama bakın. Çok güzel bir güneş gördüm ama böyle parıl parıl parlıyordu, kıpkızıldı. Onu gördüğüme sevindim, onu yalan söylemeyeceğim. Şimdi bu gözünüze kalabalık gelebilir ama bu en kalabalık olmayan zaman arkadaşlar, gün doğumu zamanı. Gün doğumu bittikten sonra böyle öğlene doğru insanlar asıl o zaman gelmeye başlıyor ama o zaman da çok sıcak oluyor ya. O zaman da mahvolursunuz. Köpekler de çıkmış buraya. Takılıyorlar burada. Tabii beleş, onlara bilet kesen yok. Beklediğimiz an geldi arkadaşlar. Güneş doğuyor. Baksanıza, bulutların arkasından ucu gözüktü. Şimdi tamamını göreceğiz. Parıltıya bakar mısınız ya? Çok güzel görünüyor. Sabah uykusundan fedakarlık edenler bu güzel manzarayı izlemek için buraya geliyorlar. Ama anlamadığım bir şekilde kalabalığın büyük bir kısmı dağıldı. Yani şu görüntüyü görmeden ayrıldılar. Büyük ihtimalle daha erken doğacağını düşünmüşlerdi. Çünkü internette 6'yı çeyrek geçe güneşin doğacağı yazıyor. Ama şu an saat 6:48. Biz daha güneşi yeni görüyoruz. Yani güneş aslında doğdu ama bulutların arkasından bize gözükmemişti. Bu manzarayı beklemek istemeyenler gittiler. Onlar çok şey kaçırıyor şu an. Doğanın güzelliği, ihtişamı gerçekten kelimeleri kifayetsiz kılıyor arkadaşlar. Güneş çıkmadan önce biraz daha iyi bir görüş açımız vardı. Çünkü bu kadar parlak değildi. Arazide sis hakim. Gerçekten büyüleyici bir yermiş burası. Şimdi ufaktan buranın hikayesini anlatmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Milattan sonra 5. yüzyıl demiştim buranın yapımı için. 495'te bitiyor sanırım bu şehrin inşası. Şimdi o dönem Kasapa isminde bir tane abimiz var arkadaşlar. Bu abimizin babası kral. Ama bu abimiz kral olmak istiyor. Babasının yerine geçmek istiyor. Tahta oturmak istiyor ve plan yapıyor. Vahşice babasını katlediyor. Daha sonrasında tahtı ele geçiriyor ama kendisini bir korku kaplıyor. Çünkü bu abimizin bir de üvey kardeşi var. Diyor ki üvey kardeşim benden intikamımı kesinlikle alır. Ben inceden buradan uzayayım, kendime bir yeni korunaklı kale yaptırayım ve araştırmalara başlıyorlar. Bir ovanın ortasında duran, etrafı ormanlarla kaplı granit yekpare bir kaya parçası buluyorlar arkadaşlar. Şu an üzerinde bulunduğumuz Aslan Kayası'nı buluyorlar. Bakıyorlar, kaya semsert. Harbiden o taş gibi denir ya. Diyorlar ki biz bunu bir inceleyelim. Belki bunun üzerine bir şeyler inşa edebiliriz. Başlıyorlar incelemeye. Tabii o dönemin mühendislik harikası olarak geçiyor bu. O dönem dediğimde 477 yılında buranın inşasına başlıyorlar. 495 yılında bitiriyorlar arkadaşlar. Bakın daha dünyanın 7 yeni harikasından biri olan Machu Picchu ortada yok. Biliyorsunuz 1450'lerde falan inşa edilmişti Machu Picchu. Kanalda videosu var, onu da izleyebilirsiniz. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Anadolu'da kim bilir neler oluyor. İstanbul'da Bizans hakim, Doğu Roma hakim. Yani dünyada çeşitli şeyler oluyor. Buranın da konusu abi babamın intikamını kardeşim kesin alır, biz inceden uzayalım. Buranın mevzusu da bu. Daha sonrasında buraya şehir inşa ediyorlar arkadaşlar. Şu an içerisinde geziyoruz aslında biz o şehrin. Eski dönemde tabii yıkılmadan önce burada yapılar vardı. Ve buraya kendisini kapatıyor bu abimiz. Ama abimiz kaderinden kaçamıyor. Kardeşi buraya ordusuyla birlikte geliyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Kasapa abimiz, yani babasını öldürüp kral olan abimiz, üvey kardeşi ordusuyla buraya gelince diyor ki ulan benim ordu nerede? Ordusunun onu terk ettiğini, korktuğunu düşünüyor. Kendisi de bir korkuya kapılıyor. Birkaç kaynakta okudum, intihar ederek öldürmüş kendisini. Kaderi ölüm olmuş yani. Babasının intikamı da kendi kendine alınmış gibi bir şey oluyor aslında. Durum böyle arkadaşlar. Buranın hikayesi de bu şekilde. Daha sonrasında işte başkenti Sigire'ye taşımış, farklı bir yerdeymiş. Daha sonrasında burası unutulup
gidiyor. Bir süre sonra buraya Budistler geliyor. Manastır olarak kullanıyorlar. Yüzyıllarca manastır olarak kalıyor. Daha sonrasında sanırım 19. yüzyılda İngilizler buraya geliyor ve keşfediyor arkadaşlar. Şu anda UNESCO Dünya Mirası listesinde koruma altında. Bizler de gelip burayı turistler olarak ziyaret ediyoruz. Bu tarihi hikayeyi okuyoruz, dinliyoruz ve sizlere aktarıyorum ben şu an. Burası Asya'nın Machu Picchu'su olarak anılıyor arkadaşlar. Aslan kayası denmesinin sebebi de kraliyetlerin sembolleri genelde böyle aslan falan olur ya, çünkü yani ihtişamlı hayvan, ormanın kralı. O dönemde o krallığın sembolü de aslanmış. Buranın girişine kocaman bir aslan heykeli inşa etmişler. Siz aslanın böyle içinden geçerek buraya giriyormuşsunuz. Ama tabii yıllar içerisinde o yıkılmış heykel. Sadece pençeleri kalmış. Bu gördüğümüz laterit taşı arkadaşlar. Sri Lanka'da oldukça yaygın bir taş imiş. Kırmızımsı bir yapısı var. Belli başlı noktalarda sarayı inşa ederken tuğla da kullanmışlar ama ağırlıklı olarak laterit taşı kullanılmış. Bu da Sri Lanka'da bulunan bir taşmış arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Reis ne yapıyorsun? Tünemişin ağaca. Bak bak bak. Reisler takılıyor burada. Maymunlara dikkat edin diye bir uyarı vardı. Uzaktan görmüştüm de kayanın üzerinde. Burada yakından görüyoruz. Ne yapıyorsun lan? İyi misin? He? Dizinde yara var galiba, evet. Bak orada da takılıyorlar. Biri burayı istila etmeye çalışıyor. Baksanıza. Nasıl zıplıyorlar ya. Ne yapıyorsun lan? Eşek. Yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Köyün merkezine doğru yürüyordum. Kahvaltı yapmak istiyorum. Karnım acıktı. Böyle bir yol görünce sizlere de göstermek istedim. Çok güzel ya. Etrafımız olduğu gibi yemyeşil. Belli başlı su kaynakları var galiba bu çevrede. Nehir akıyor. Bu dostlarımızı da burada görüyoruz. Beyaz maymunlar. Kendi tüyleri de böyle hafif açık kahverengimsi, grimsi, beyazımsı gibi bir şey. Yüzleri simsiyah. Şöyle göstereceğim sizlere. Bak 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 bak, çıkardığı sese bak. Her yerden geliyorlar ha. Pat 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 her yerden geliyorlar. Ama benden korktular, saldırmadılar. Bu anne galiba. Evet, memeleri var. Yavrularını doyurmak için süt yapması gerekiyor. O yüzden ne bulursa yiyor. Garibim. Çok garip bir ses çıkartıyorlar. Öyle fark ettim zaten. Baktım yanımdan patır patır geçmeye başladılar sonra. Ama saldırmıyorlar, çekiniyorlar, korkuyorlar bayağı. Bak bak bak, yavru tünemiş oraya. Korkma lan, bir şey yapmayacağım. Bak anasının arkasına gitti. Bak görüyorsun değil mi şurada? Anasının arkasına saklandı. Burası da Sigiria'nın merkezi arkadaşlar. Bir sürü kafe, restoran var. Şöyle arkamda hemen bir otobüs durağı var. Birazdan yanımızdan geçecektir. Otobüsle buraya kadar ulaşabiliyorsunuz. Ben Colombo'dan Dambulla'ya otobüsle gittim. Colombo'nun ne bölgesiydi ya, adını unuttum. Peta bölgesi. Peta bölgesinde Central Bus Station var. Merkez otobüs terminali. Oraya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki Dambulla'ya gideceğim aga ben. Ya da Sigiriya deyin, onlar sizi yönlendirirler. Dambulla'ya gidiyorsunuz, onlar sizi uyarmıyor. Siz haritadan takip edin, Dambulla'da inin. Çok geç vakitte gitmezseniz toplu taşıma 7.30'da bitiyormuş sanırım. Ben akşam 7'de oradaydım. 7'de bu halk otobüsleri geliyor. Yani çok ucuz. Ben Colombo'dan Dambulla'ya ulaştım. 1340 rupi verdim. Dambulla'dan da buraya kaç rupiydi? 90 rupiydi galiba. Ya. Çok düşük bir ücrete geliyorsunuz buraya. Buraya kadar ulaştırıyor sizi. Takside, tuk-tuk da kiralayabilirsiniz Dambulla'dan ya da farklı özel araçlarla da Colombo'dan buraya gelebilirsiniz. Tercih sizin. Tatlı bir köy burası. Doğanın ortasında, yeşilliğin ortasında. O yüzden doğadaki canlılarla, dostlarımızla bir arada yaşıyor buradaki insanlar. Ama dikkat etmenizde fayda var. Yani korkar, gelir, ısırır. Fil çıkıyormuş bazen. Yani yabani filler de dolaşıyormuş. Onlara da dikkat et diyorlar. Özellikle akşam hava karardıktan sonra.
Dediğim gibi çok fazla kafe, restoran var. Aynı zamanda otel var. Ve homestay'ler meşhur burada. Aileler evlerinin odasını turistlere kiraya veriyorlar. İşte günlük ya da ne kadar kalmak istiyorsanız ücretini ödüyorsunuz, gidiyorsunuz, kalıyorsunuz. Kendime bir restoran buldum arkadaşlar. Burada kahvaltı yapacağım. Manzaram çok güzel. Zaten manzarası için oturdum buraya. Birazdan ben de oraya döneceğim. Sizlere göstermek için şimdilik buraya oturdum. Bir omlet söyledim kendime, bir de çay söyledim. Biliyorsunuz Sri Lanka'nın çayları çok güzel. Bir sürü çay tarlası var. Çay tarlalarıyla ve çayıyla meşhur. Ben de kendime bir siyah çay söyledim. Colombo'da içmiştim daha önceden. Çok lezzetliydi. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi bir de burada deneyelim. Yine siyah çay söyledim. Çok lezzetli arkadaşlar. Yani aromasını o kadar güzel alıyorsunuz ki, çayın tadını o kadar güzel alıyorsunuz ki şunu çok net anlıyorum, yani kaliteli bir çay içiyoruz. Ciddi anlamda tadını hissediyorum, yani kaliteli bir çay içiyoruz. Bazen Türkiye'ye döndüğümde çay içiyorum. Ben çay severim, kahve de severim. Çay içiyorum ama çayın tadı gelmiyor. Artık demleme yönteminden mi, çay yaprağının kalitesizliğinden mi? Üretiyoruz belki de, çay üretiyoruz ama o yaprakları, belki de kaliteli yaprakları yurt dışına satıyoruz. Bilmiyorum. Belki bize kalitesiz geliyor. Belki benim içtiğim çayın yaprağı kalitesizdir. Bilmiyorum. Ama şu tadı alınca insan bir kıyaslamıyor değil yani. Omletim de geldi arkadaşlar. Şöyle omletimi de göstereyim. Omletin fiyatı 800 rupi, çay 250 rupi olması lazım. Yani aşağı yukarı 3 dolara yiyeceğim bu kahvaltıyı bu güzel manzarada. Burası bir Budist okuluymuş arkadaşlar. Şu an eğitim görüyor öğrenciler. Bir tane öğretmen var. Bir şeyler anlatıyor. Birazcık izledim ama buradan çok fazla bir şey gözükmüyor. Bir tane slide açık, mum yakmışlar. Bir şeyler anlatıyor sürekli. Öğrenciler de dikkatle dinliyor. Şimdi diğer kayayı ziyaret etmeye geldim arkadaşlar. Pidurangala bu kayanın ismi. Burası yine güzel bir manzaraya sahip. Aslan Kayası'nı karşıdan görüyor. 1000 rupi. Krishakola. Teşekkürler. How did you learn teşekkürler? Peoples. Turkish people come in here and Sometimes visit. many peoples come, some very groups. Biletimizi aldık arkadaşlar. Bir tane broşür burası hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda bilet 1000 rupi burası. Yani aşağı yukarı 3 dolar civarı bir şey yapıyor. Arkamda görmüş olduğunuz yer bir tapınak. Buradan geçerken o tapınağın kurallarına uygun bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Kıyafet kuralına dikkat ediyorlar. Omuzlarınız vesaire kapalı olsun diyorlar. Şort ile geçebiliyorsunuz sanırım ama birazcık böyle diz altı vesaire olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir kuralları var. Şimdi kayaya doğru çıkıyoruz. Saat şu an 10'u 9 geçiyor. Tırmanışımıza başlıyoruz arkadaşlar. Aslan Kayası'nı ziyaret ettikten sonra buraya yürüyerek gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Sigiria'nın merkezinden de yürüyerek gelebilirsiniz. Tuktukla da gelebilirsiniz bu arada. Ben merkeze gittim kahvaltı yapmak için. Oradan tuktukla geldim zamanı iyi değerlendirebilmek adına. Çünkü merkezden 4 kilometre falan bir şey aşağı yukarı. Bir saat, belki bir saati biraz geçer yürüyerek gelirsiniz hızınıza bağlı olarak. Ama güzel manzaralar izleyerek gelirsiniz yani. Keyfini çıkara çıkara gelirsiniz diye düşünüyorum. Ama yürümek istemediniz, zamanı iyi kullanmak istediniz, kendinizi yormak istemediniz. Tuktuklar geliyor. 500 rupiye anlaştım ben. Normalde 800 rupi falan çekiyorlar. Bir iki kişiye sordum böyle 800 dedi. Bir tane abi 500 dedi. Onunla birlikte geldik. Nerelerden geçtik öyle ya? Geldim arkadaşlar. Saat 10'u 26 geçiyor. Aslan Kayası'nı görüyorsunuz. O tırmandığımız merdivenler var ya, hemen karşıda kaldı. Buranın olayı bu arkadaşlar. Fiyat daha uygun. Son kısım, patikanın son kısmı birazcık böyle tırmanmanız gerekiyor. Ellerinizden yardım almanız gerekiyor. Yürüyerek çıkamıyorsunuz. Tırmanış var. Ama dikkat ettiğiniz sürece bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kolay çıkarsınız diye düşünüyorum.
Ne güzel ya, kuş gördünüz mü? Kırmızıydı, böyle değişik renkler de vardı üstünde ama kızıllık çarptı gözüme. Kolombiya seyahatimi takip edenler, Guatepe diye bir yere gitmiştim. Orada bir kayaya çıkmıştım arkadaşlar. Onu hatırlayacaktır. La Piedra del Peñol isminde bir kayaydı. Kayanın tepesine çıktığınızda Guatepe ayaklarınızın altında kalıyordu. Böyle çok güzel bir manzara izliyordunuz. Köyleri vesaireleri çok net bir şekilde görebiliyordunuz. Hayran kalmıştım ben oraya, hatırlayacaksınız. Oraya benzettim ya. Bir an bu kayaya gelip karşıdaki Aslan Kayası'na bakınca sanki karşıda La Piedra del Peñol var, yani öyle hissettim. Orayı anımsattı bana. Bilmiyorum, o seyahatimi takip edenler hatırladılar mı orayı? Onlara da anımsattı mı, ne düşünüyorlar? 6 ay kalmıştım Kolombiya'da. Keza Peru'da 6 ay kalmıştım. Güney Amerika'yı 2 sene boyunca gezmiştim. Çok güzel bir seyahatti de maalesef çok az izlendi. O yüzden çok fazla kişi oraya gittiğimi pek bilmiyor. Ne yapıyorsun reis? Bilet parası verdin mi lan? Gel buraya. Ne düşünüyorlar acaba? Lan bunlar nereden çıktı falan diyorlar mıdır yani? Aa, köpek geldi. Bunlar seni aşar kanka. Bence hiç bunlara bulaşma. Bunlar delidir biraz. 2 tane köpek var. Diğer tarafta da habire kavga ediyorlardı. Kızgınlık dönemleri mi ne, hiçbir fikrim yok. Şu öndeki herif var ya, elinde bir sopa var bak, ucu sivri. Onu nasıl eğitiyor biliyor musunuz? Filleri nasıl eğitiyorlar? Acı çektire çektire eğitiyorlar arkadaşlar. Yani filler belli başlı komutları dinliyor. İnsanların söylediği komutları dinliyor. Ama o komutları öğrenene kadar işte belli başlı acılar çekiyorlar. Korktuğu için o komutlara uyuyor aslında. Bu şerefsizler hayvanlara eziyet ede ede işte ehlileştiriyorlar sözde. Yoksa ne işi var abi filin bir insanın komutuna? Niye uysun yani? Onun niye evcil hayvanı olsun? Fil evcil bir hayvan mı? Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah ya. Çok ağır söveceğim de şimdi. Böyle fillerin üstüne filan biniyorsunuz ya, turistik aktivite diye, ya da işte burada fil yetimhanesi varmış mesela. Abi fillerin rehabilitasyon edildiği yerler dışında gitmeyin bence. Yani fillerin eziyet gördüğü yerlere gitmeyin abi. Rehabilite edildikten sonra büyük ihtimalle doğaya salıyorlardır diye düşünüyorum. Onun bir sakıncası yoktur bence yani. Ziyaret edersiniz, beslersiniz, yıkarsınız hayvanları. Yani o rehabilitasyon merkezine bile gitmenize gerek yoktur belki de. Uzaktan izlemeniz yeterli doğal ortamında. Ben hep onu düşünüyorum ya. Mesela bir canlıyı bir yere kapatmanın hiçbir anlamı yok. Ben onu görmek istiyorsam doğal ortamına gitmek zorundayım abi. Yani hayvanı ben göreceğim diye niye bir yerlere kapatıyorum ki? Çok acımasızca bir şey bu ya. Maçamız yiyorsa abi doğasında görelim hayvanları yani. Puma mı görmek istiyorsun? Gideceksin doğaya. Aslan mı görmek istiyorsun? Gideceksin doğaya kardeşim yani. Öyle hayvanı bir yere kapatayım, orada izleyeyim, göreyim. Öyle bir dünya yok yani. Maçası yiyen doğal ortamında görür yani. Bu kadar basit. Şimdi suya sokacak hayvanı. Bak nasıl bağırıyor bak, şerefsize bak. Saldır lan.
Saldır şu ite ya. Vur bir tane hortumunla. Korkuyor hayvan ya. Bak elindeki sopayı bak saplayacak gibi tutuyor. Korkuyor hayvan ya. Senin ağzına sıçayım ben ya. Senin ben ağzına sıçayım ya. Bak böyle insanlara saygı duymuyorum ben. Böyle insanlara saygı duymuyorum ben abi. Bak ya. Bak ya. Sigiria'da havayı kararttık arkadaşlar. Köyün akşamını da göstermek istiyorum sizlere. Birazcık kendi halimde takıldım. Çayımı içtim, oturdum. Akşamı da göstereyim istedim sizlere. Videoyu öyle bitireyim. Her yer ışıl ışıl oluyor ama sokakta ışık yok. Restoranların ve buradaki homestaylerin, yani sizin kalabileceğiniz yerler, bir aile evinin belli başlı odalarını turistler için ayırıyor. Ona göre dizayn ediyor. Kalabileceğiniz şekilde dizayn ediyor. Homestay diyorlar. Guest house gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Onların ışıkları oluyor. Restoranların, kafelerin ışıkları oluyor. Onun dışında her yer karanlık yani. Motorların, tuk-tukların ve arabaların ışıkları yolu aydınlatıyor arkadaşlar. İşte şimdi dikkat etmekte fayda var. Fil çıkar mı, çıkmaz mı? Uyarıyorlar yani. Dikkat et diyorlar. Biz de bu uyarılara tabii ki de uyuyoruz. Kulak kabartıyoruz arkadaşlar. Her yerden zaten kurbağa sesi, kuş sesi, bir şey sesi, bir sürü ses, bir şeyler geliyor. Oh aydınlat abi, biz de yolu net bir şekilde görelim. Konaklama seçeneği ve restoran kafe seçeneği bölgeye göre bol arkadaşlar. Yani burası ufak bir yer. Buna nazaran bayağı bir kalabileceğiniz yer var. Fiyatlar genel itibariyle uygun. Restoranlarda da fiyatlar uygun. Ortalama 1000-1500 rupiye arasına karnınızı doyurabiliyorsunuz. Yani 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar bu fiyatlara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Karnım acıktı arkadaşlar. Kaç gündür o kadar acı yemekler yiyorum ki. Bir tane abi gördüm, baktım odun ateşinde pizza yapıyor. Dedim abi kurban olayım bana acısız ne varsa elinde. Pizza. Şöyle bir vegetable pizza, yani sebzeli pizza aldım. Vejeteryan. Birazcık yakmış ama canı sağ olsun. İnce hamur severiz. 2500 rupiye arkadaşlar. Ne kadar yapıyor? 8 dolar civarı bir şey yapıyor. 8 dolar civarı bir şey yapıyor. Menüyü birazcık inceledim. Diğer yemekler de böyle 1000-1500 rupi arası. Yani nasıl diyeyim, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar dediğim gibi. Pizzalarda işte 1900 rupiden başlıyor. 3000 rupiye kadar çıkıyor ama genelde 2500 rupiydi pizzaların çoğu. O da işte 8 dolar yapıyor. Arkadaşlar benim kaldığım yer burası. Sigiriya Luminary Homestay olarak geçiyor. Booking'de bulabilirsiniz. Gecelik 13 dolar ödüyorum ben, kahvaltı dahil. Çok tatlı bir aile. Kızları ilgileniyor. İngilizceyi o daha iyi konuşuyor. O ilgileniyor. Sağ olsun çok da yardımcı oluyor her şey için. Yani annesiyle de tanıştım, babasıyla da, kardeşiyle de tanıştım. Çok tatlı insanlar. Gecelik 13 dolar kahvaltı dahil. Tam böyle fiyat performans yeri yani. O da burası arkadaşlar. Bir tane böyle yatak var. Cibinlik koymuşlar çünkü çok fazla böcek oluyor. Arkada vantilatör var. Hemen burası da tuvalet banyo. Şöyle tuvalet banyoyu da göstereyim sizlere. Sıcak su yok. Zaten hava sıcak. Şöyle duş ve tuvalet aynı yerde. Şöyle göstereyim. Bir tane örümcek kardeş vardı burada. Örümcek dostumuz. Aha da burada. Bak yere atladı. Sen nereye kaçıyorsun? Bak geliyor, bak bak bak. İyi anlaştık kendisiyle. Ben böyle elimi yüzümü yıkarken falan bakıyor oradan bana. Bir şey yapmıyor. Hiç atlamıyor da üstüme. Ağa da atmıyor. Sağ olsun. İyi anlaştık kendisiyle. Burası arkadaşlar. Burada kalıyorum işte. Gecelik 13 dolar kahvaltı dahil. Siz saat kaçta kahvaltı yapacağınızı söylüyorsunuz. O saatte hazırlıyorlar. Birçok şeyde de yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Durum böyleydi arkadaşlar. Fiyatları da sizlere gösterdim. Menüleri ekrana koydum. Dondurup bakabilirsiniz. Rupi'den direkt TL'ye, dolara çevirebilirsiniz. Sorunuz varsa aşağı yorumlara bırakın. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ama bazen böyle cevabının zaten videonun içinde olduğu sorular oluyor. Lütfen videoyu dikkatli izlerseniz onların cevabı da vardır. Baktığınız videonun içerisinde yok. O zaman seve seve tabii ki cevaplarım arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Gerçekten şahane bir doğası var Sri Lanka'nın. Ben burayı çok sevdim. Sakin bir yer, sessiz bir yer. İnsanlar her zamanki gibi sıcakkanlı. Acı olmayan bir yemek yediğim için de
Çok mutluyum açıkçası. Birazcık yoruldum. Video editleyeceğim. Daha sonrasında birazcık dinlenir, yatarım. Yarın yeni bir gün. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz WhatsApp gruplarında. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.